Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok az malzemeyle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, pişirirken kesinlikle dağılmayan, sizi hüsrana uğratmayan güzel bir köfte olacak. Benim yıllardan beridir uyguladığım vazgeçilmez tariflerimden bir tanesidir. Tarifim tam ölçülü ve garanti bir tariftir. Videoda anlattığım tüm detaylara uygun bir şekilde hazırlarsanız çok memnun kalacağınızdan eminim. Şimdi ayrıntılı bir şekilde yapımına geçiyorum. 200 mililitrelik klasik su bardağı ile 2 su bardağı köftelik ince bulgurumu bir kase içerisine aldım ve üzerine de yine aynı bardakla 2 su bardağı kaynar suyu ilave ediyorum. Üzerini hava almayacak şekilde kapatıp 10 dakika bekleteceğim. On dakika sonra bulgur iyice kabarmış ve yumuşamış olacak. Bulguru bir kaşıkla karıştırıp homojen bir hale getiriyorum. Daha sonra rahatlıkla yoğurabileceğim geniş ve yayvan bir tepsi içerisine aktarıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı tepeli kırmızı tatlı toz biber ve yine bir çay kaşığı tepeli olacak şekilde kimyon ekledim. Baharat ve tuzu ekledikten sonra bulguru tekrar karıştırıyorum. Ve bir su bardağı un ilave ediyorum. Un ve bulguru birbiriyle bütünleşene kadar karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra bulgurunuzun sıcaklığına lütfen dikkat edin. Elinizi yakmayacak bir sıcaklıkta, ılık bir kıvamda olmalı. Bu kıvama geldikten sonra bir adet büyük boy yumurta ekliyorum. Bulgurunuz sıcakken asla yumurtayı eklemeyin. Bunu özellikle tekrar söylemek istiyorum. Yumurta bulgurun içerisinde tamamen kaybolana kadar yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamalarda kesinlikle su ilavesinde bulunmayın. Başlangıçta bulgur elinize kuru gelecektir ama yoğurdukça göreceksiniz bulgurunuz un ve yumurtanın etkisiyle macun kıvamına gelip toparlanmaya başlayacak. Yumurta şu anda tamamıyla bulgura karışmış durumda. Bu aşamadan sonra bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. İsterseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Ve yine aynı şekilde salça bulgurun içerisinde tamamen kaybolup rengini verene kadar yoğuruyorum. Toplamda 10 dakika boyunca aralıksız bir şekilde yoğurdum. Salça bulgura tamamıyla karışıp rengini verdikten sonra elimi bir yemek kaşığı suyla ıslatıp köfte harcını 1-2 dakika boyunca avuç içiyle eze eze yoğuruyorum. Bu süre zarfı içerisinde köfte harcınız toparlanacaktır. Kıvamı orta sertlikte olmalı. Çok sert ya da çok yumuşak bir köfte harcı yapmayın. Buna dikkat edin. Bir parça kopartıp avucunuzda yuvarladığınızda dağılıp parçalanma olmuyorsa kıvamı tam demektir. Şekillendirme aşamasında elinizi ara ara ıslatıp nemlendirin. Ve köfte harcının kurumaması için üzerine temiz bir poşet örtün. Bulgur çok çabuk kurur. Kuruduğu zaman da şekillendirmeniz zor olur, çatlar. Buna dikkat edin. Gördüğünüz gibi fındıktan birazcık daha büyük parçalar kopartıp elimle yuvarlıyorum ve parmağımla tam ortasına bastırıyorum.
Bütün köftelerimi hazırladım. Şimdi haşlama işlemine geçiyoruz. Derin bir tencerede 2,5 litre suyu kaynatıp üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve hazırlamış olduğum köfteleri kaynayan tuzlu suyun içerisine dikkatli bir şekilde aktarıyorum. Hafifçe karıştırıp pişmeye bırakıyorum. Orta hararetli ısıda yaklaşık 10 ila 15 dakika içerisinde pişecektir. Köfteler suyun yüzeyine doğru yükselmeye başladığı an piştiğini de anlayabilirsiniz. Bu aşamalarda kontrol edin, tadına bakın. Köfteler piştikten sonra sosunu hazırlamaya başlayalım. Bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçayı yaklaşık 1 dakika kadar kavurdum. Ardından yarım çay bardağı domates sosu ilave ediyorum. Benim en çok sevilen ve denenen tariflerimden bir tanesidir. Kanalımda tarifine ulaşabilirsiniz. Domates sosunuz yoksa 1 adet büyük boy domatesi rendeleyerek de kullanabilirsiniz. 1 adet sarımsağı rendeledim. Sarımsağı ekledikten sonra çok fazla kavurmayacağız. Yaklaşık 30 saniye kadar kavurmanız yeterlidir. Ardından 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Ve köftelerin haşlanmış olduğu sudan 1 kepçe kadar ilave ediyorum. Yoğun bir sos elde etmiş oluyoruz. Sosu kaynattıktan sonra suyu süzülmüş köftelerimi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi köftelerimde hiçbir şekilde dağılma olmadı. Bütünlüğünü korudu. Köftelerinizin dağılmaması için piştikten hemen sonra mutlaka suyunu süzün. Kaynattığınız suyun içerisinde bekletmeyin. Köfte ile sosu birbiriyle bütünleşene kadar karıştırıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin isterim. Sizlere kıvamını da daha detaylı bir şekilde yakından göstereceğim. Köfteleri sosun içerisinde 1-2 dakika pişirdikten sonra servis tabağına alıyorum. Ve ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek servise hazır hale getiriyorum. İsterseniz yoğurtla da tüketebilirsiniz. Her iki şekilde de çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi köftelerde en ufacık dağılma ya da parçalanma söz konusu bile değil. Sizler de anlattığım detaylara uygun bir şekilde hazırlarsanız çok lezzetli bir köfte yapacağınıza eminim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyenlerin de yorumlarını özellikle bekliyorum. Kanalımda buna benzer birçok et yemeği ve köfte tarifi de mevcut. Hepsinin bağlantı linkini videoma ekledim. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Tarifimle ilgili sorularınız için bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerimden ve videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterlidir. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşebilmek ümidiyle sağlıcakla kalın.